Bizler dünyayı rengarenk görürüz. Çevremizdeki her objenin, her nesnenin bir rengi vardır. Doğada temel olarak tek başına bulunabilen ve diğer ara renklerin oluşumunu sağlayan 3 tane ana renk vardır. Bu renkler kırmızı, mavi ve sarıdır. Doğadaki diğer renkler bu 3 ana rengin farklı karışım ve tonları ile elde edilir. Siyah ve beyaz renklerinin oluşumu ise çok daha farklıdır. Güneş ışınlarını yansıtmadan tamamen emen cisimler bizlere siyah olarak görülür. Güneş ışınlarını tamamen yansıtan cisimleri ise beyaz olarak görürüz. Kırmızı ve sarının karışımından oluşan turuncu, mavi ve sarının karışımından oluşan yeşil ve mavi ve kırmızının karışımından oluşan mor renkleri ara renklerdir. Dünya üzerinde kaç renk vardır gibi bir soru geldiğinde bu soruya verilebilecek cevap sonsuzdur. Renklerin farklı tonlarından birbirlerine karışmasıyla elde edilen renkleri saymamız mümkün değildir. Onca renk arasında bir renk vardır ki bu renk bir zamanlar dünyanın en pahalı ve en zor bulunan rengiydi. Bu renk mordu. Bu videoda mor renginin bir zamanlar neden çok değerli olduğundan bahsedeceğim. Mor renginin hikayesini anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Günümüzde herhangi bir nesneyi boyamak istediğimizde boya renklerini marketlerden çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Boyamak istediğimiz objeyi hangi renge boyamak istiyorsak boyayabiliyoruz. Bugün için istediğimiz renkleri elde etmek çok kolay. Fakat bir zamanlar bu böyle değildi. Mor rengi elde etmek bir zamanlar dünyanın en zor şeylerinden birisiydi. O kadar zor elde ediliyordu ki altından bile pahalıya satılıyordu. Normal insanlar mor renkten yapılmış herhangi bir obje ya da kıyafete sahip olamıyordu. Mor rengi elde etmek o kadar zordu ki dünya üzerinde kurulan onca ülke bayraklarına mor rengini koymuyordu. Aslında bunun sebebi koyacak güçlerinin olmamasıydı. Dönemin en gelişmiş, en modern ve en zengin ülkeleri bile bayraklarında mor rengine yer veremiyordu. Çünkü onların gücü bile yetmiyordu. Eskiden mor rengini sadece kraliyet ailesinde ve soylu kişilerde görebiliyordunuz. Bu renkte bir kıyafete giymek ayrıcalıktı. Krallar ve kraliçeler mor rengini sıkça giyerdi. Mor renk maneviyatı ve kutsallığı sembolize ediyordu. Bazen bu renk kraliyet aileleri için bile ulaşılması zor ve pahalı oluyordu. Peki neydi mor rengini ulaşılması zor yapan? Bütün renkler elde ediliyorken mor rengi neden elde edilemiyordu? Bir renk nasıl oluyor da altından bile değerli olmuştu? Eski çağlarda biyolojik pigmentlerin elde edilmesi genellikle zordu ve üretim detayları üreticiler tarafından gizli tutulurdu. Tyrian Purple birkaç çeşit Murex salyangozunun mukusundan yapılmış bir pigmentti. Kumaş boyası olarak kullanılan Tyrian Purple, M.Ö. 1200'lerde Fenikeliler tarafından icat edilmiştir. Günümüzde Lübnan'ın Sur kenti bir zamanlar eski Fenike'nin önde gelen limanıydı. O zamanlar mor renk bölgede bulunan küçük salyangozlardan elde ediliyordu. Mor rengi elde etmek o kadar zordu ki 1 gram mor rengi elde etmek için 10.000 tane salyangoz kullanılıyordu. Şehir mor renkli kumaş ticaretiyle ünlü olmuştu. Bu renk Roma İmparatorluğu'nda Sur kentiyle bağlantısı nedeniyle Sur firfiri olarak bilinirdi. Mor renk yüksek fiyatı nedeniyle krallığın onur ve zenginliğinin simgesi olmuştu. Roma İmparatorluğu'nda halktan herhangi biri mor rengine boyanmış kıyafet giymeye cüret ederse bedelini çok ağır öderdi. Bu kişiler imparator fermanıyla vatan haini sayılırdı. İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1453'te fethedilmesine kadar mor renk Yunanlılar ve Romalılar tarafından üretilmeye devam etti. Sur bölgesinde yaşayan insanlar geçmişte olduğu gibi mor rengi üretmeye bugün de aynı yöntemle devam etmektedir.
deniz salyangozlarının salgıladığı bir sıvıdan her bir salyangozdan yalnızca bir damla elde edilir. Geçen zamanda bu yöntem ne kadar zor ve zahmetli olsa da gelenek olarak devam etmiştir. Bugün mor rengini elde etmek çok daha kolaydır ve sadece bu şehirdeki salyangozlara bağlı değildir. Mor rengin herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesi 1800'lü yıllarda gerçekleşmiştir. William Perkin adında genç bir adam deney yaparken şans eseri sentetik mor renginin bileşenlerini buldu ve patentini aldı. Bu buluşu onu kısa sürede zengin edecekti. Artık mor rengi kolayca üretilebiliyordu ve kumaşlarda da kullanılabiliyordu. Bu buluş ile birlikte 50 kilogram boya ile 100 kilogram pamuklu kumaş kolaylıkla boyanabiliyordu. Ayrıca mor rengi boya istenilen miktarda ve yoğunlukta üretilebiliyordu. Kumaşı mor rengine boyadığınızda renk canlılığını koruyordu. Kumaş yıkandığında rengin atması ya da güneş altında kaldığında rengin solması gibi durumlar olmuyordu. 1856 yılında yapılan bu buluş ile mor renginin insanlar arasında kullanılması da yaygınlaştı. Artık eskisi kadar pahalı ve ulaşılamaz değildi. Fakat buna rağmen bugün bile çoğu ülke bayrağında mor rengi bulunmamaktadır. Bunun sebebi ülke bayraklarının çok eski zamanlarda belirlenmiş olmasıdır. Son 100-200 yıl içerisinde kurulan ülkelerin bazılarının bayraklarında mor rengi bulunmaktadır. Fakat bu bayraklardaki mor rengine boyanmış kısım oldukça küçüktür. Mor renk büyük miktarlarda üretilmeye başlandıktan sonra her yerde rastlanır hale geldi. Krallar ve kraliçeler eskiden onu bir statü kaynağı, bir zenginlik sembolü olarak görüyorlardı. Fakat bu görüş mor rengin değer kaybetmesiyle kaybolup gitti. Krallar mor renkten uzaklaştı ve mor renk kıyafetleri tercih etmemeye başladı. Mor renk güzel bir renktir. Her şeye rağmen günümüzde bile diğer renklerle karşılaştırdığımızda mor rengini daha az görürüz. Çevremizdeki obje ve nesnelerin renklerine dikkatle baktığımızda mor rengin diğerlerine göre daha az olduğunu hemen fark edebiliriz. Tarihte mor renk birçok anlamı temsil etti. Başka hiçbir renk mor renk kadar dünyamızı değiştirmedi. Mor renk zenginliği, asaleti, lüksü ve ihtişamı çağrıştıran bir renktir. Mor renk tarih boyunca temsil ettiği güzel anlamların yanında insanların üzerinde olumlu etkileri olan bir renktir. Özellikle açık tonları insanı rahatlatır. Kullanıldığı tona göre farklı etkiler gösterebilir. İnsanın hayal gücünü arttırarak şek ve ilham verir. Konsantrasyonu arttırır. Mor rengi seven insanlar genellikle ruh dünyası ön planda olan ağırbaşlı ve asil ruhlu kişilerdir. Bu insanların duyarlılıkları fazla olduğu için sanat dallarında başarılı olma ihtimalleri daha fazladır. Bir zamanlar çok zor elde edilen ve her yerde bulunamayan mor renk insanlar üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Bu renk vücuttaki hormonları ve salgı bezlerinin çalışmasını etkilemektedir. Eklem iltihaplanmalarına karşı faydalıdır. Kanı temizler ve akciğer, karaciğer, kalp ve böbreklerin çalışmasını düzenlemeye yardımcı olur. Morun açık tonları olan lavanta, leylak gibi renkler ilham verici etkileri için çalışma odalarında tercih edilebilir. Beyinsel faaliyetleri ve sanatsal düşünceyi arttıran mor, özellikle sanatçıların çalışma ortamları için uygundur. Bir zamanlar altından bile pahalı olan mor rengi çok değerliydi. Halktan herhangi bir insan mor renk kıyafet giydiğinde cezalandırılırdı. Günümüzde kolay üretiliyor olabilir ama geçmişi düşündüğümüz zaman belki de değerini bilmemiz gereken bir renktir. Kendimize obje, nesne ya da kıyafet aldığımızda onun mor renk olması diğer renklere göre daha anlamlı olabilir.